Arkadaşlar, kanarya bakımı, üretim süreci, yavru gelişimi ve en doğru bakım yöntemleri ile ilgili böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun daha fazla kanarya severe ulaşması için videoyu beğenip paylaşmanız da bana çok büyük destek olur. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yavru kanarya çıktıktan sonraki ilk 10 gün bütün sürecin en hassas dönemlerinden biridir. Ve bu dönemde yapılan en büyük hata şu: İnsanlar yardım ettiğini sanarken aslında yavruyu gereksiz yere strese sokabiliyor. Bu videoda size yavru kanaryanın ilk 10 gün bakımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve özellikle hangi hataları yapmamanız gerektiğini anlatacağım. Hemen başlayalım. Birinci ve en önemli nokta şu: İlk 10 günde asıl bakımı çoğu zaman anne ve baba yapar. Senin görevin sürekli müdahale etmek değil, doğru ortamı sağlamak ve dikkatli gözlem yapmaktır. Kaynaklar, ebeveynlerin yavruların bakımında aktif rol almasına izin verilmesini ve ortamın mümkün olduğunca stressiz tutulmasını öneriyor. İlk günlerde anne, bazen baba da yavruların üstünde oturur. Bu onları sıcak tutmak için çok önemlidir. İkinci nokta, yuvayı ve kafesi gereksiz yere kurcalamayın. Sürekli yuvaya bakmak, yavruyu elinize almak, yuvayı çevirmek ya da anne babayı ürkütecek kadar yaklaşmak büyük hata olur. Bu dönemde fazla rahatsızlık ebeveyn davranışını bozabilir. O yüzden kontrol edecekseniz kısa, sakin ve düzenli kontrol edin. Her saat başı değil. Üçüncü nokta, anne babanın beslenmesini güçlendirin. Çünkü yavrunun yediği şey aslında büyük ölçüde ebeveynin ağzından gelen besindir. Lafeber, üretim döneminde ve yavrular sütten kesilene kadar ebeveynlere ek food verilmesini, ayrıca dengeli temel beslenme, yeşillik ve uygun desteklerin sürdürülmesini öneriyor. Yani ilk 10 günde yavruya değil, önce anne babanın tabağına bakın. En sık yapılan hatalardan biri, yavru çıktıktan sonra ebeveyn beslenmesini zayıflatmaktır. Dördüncü nokta, yavruların beslendiğini anlamayı öğrenin. Burada en pratik işaretlerden biri kursaktır. Kursak, boynun alt tarafındaki küçük kese bölgesidir ve beslendikten sonra dolu görünür. VCA, kursağın dolduğunda görünür şekilde şişebileceğini belirtiyor. Yani yavru sürekli boş kursakla kalıyorsa bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ama tekrar söylüyorum, kontrol kısa olmalı, sürekli elleme şeklinde olmamalı. Beşinci nokta, sıcaklık ve hijyen. İlk günlerde yavrular çok hassastır. Merk'e göre yavru kuşların sağlığı, beslenme, sıcaklık, temizlik ve enfeksiyon maruziyeti gibi faktörlerden ciddi şekilde etkilenir. Yani yuva kirli, ıslak, aşırı soğuk ya da havasız olmamalı. Ama burada da denge önemli. Hijyen için panikle yuvayı dağıtmak değil, ortamı temiz ve sakin tutmak gerekir. Altıncı nokta, hemen elde beslemeye kalkmayın. Bu çok önemli. Eğer anne baba besliyorsa, yavruyu alıp elle beslemeye çalışmak büyük hata olabilir. El beslemede sıcaklık, yoğunluk, hijyen ve teknik hatalarının yavru kuşlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini, VCA ise elde beslemede miktar ve sıklığın yaşa göre değiştiğini söylüyor. Yani elde besleme ne olur ne olmaz ben de vereyim mantığıyla yapılacak bir iş değil. Daha çok ebeveynlerin gerçekten beslemediği durumlarda ve ideal olarak uzman yönlendirmesiyle düşünülmeli. Şimdi gelelim en önemli bölüme. İlk 10 günde yapmamanız gereken hatalar şunlar: Yavruyu sık sık elinize almak, yuvayı sürekli açıp bakmak, anne babayı strese sokmak, ebeveynlere yetersiz besin vermek, boş kursağı ve beslenmeme işaretlerini fark etmemek ve gerek yokken elde beslemeye kalkmak. İşte en kritik hata listesi bu. Bir de acil uyarı kısmı var. Eğer yavrular sürekli soğuk görünüyorsa, uzun süre boş kursaklı kalıyorsa, çok zayıfsa, ebeveynler hiç beslemiyorsa ya da solunumda belirgin sorun görüyorsanız bu artık normal izleme sınırını aşar. Merck ve veteriner kaynakları yavru kuşlarda ilk haftanın en hassas dönemlerden biri olduğunu vurguluyor. Böyle bir durumda kuş veterinerinden destek almak en güvenli yoldur. Özetle ilk 10 günde yavru kanarya bakımının sırrı fazla müdahale değil, doğru gözlemdir. Anne babayı iyi besle, ortamı sakin tut, yuvayı gereksiz kurcalama, kursağı kontrol etmeyi öğren ve gerçekten gerekmedikçe yavruya elle müdahale etme.
İşte sağlıklı başlangıcın temeli budur. Eğer bu tarz kanarya bakım videolarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu faydalı bulduysanız bir arkadaşınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.